Hey dostlar, hoş geldiniz. Bu değerli içeriği kaçırmamak için hemen abone olun ve videomuza bir like bırakarak bize destek olun. Hayatta izlediğiniz yolun sizden yardım alan şirketler tarafından şekillendirildiği sır değil. Stoacılıktan gelen eski bilgelik bize değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmemizi öğretir. Ancak bize çevremizdeki insanları seçerken seçici olmamamız gerektiğini hiçbir zaman söylemez. Sana gerçek bir stoacı olarak uzak durman gereken 10 tip bireyi paylaşayım. Nefretten değil, huzurun peşinde. Hazırlıklı ol dostum. Bu video dolu dolu stoacı bilgilerle dolu. Hemen başlayalım. Ebedi şikayetçi. Sürekli şikayet edenlerin etrafını saran bir ağırlık hissi vardır. Her seferinde memnuniyetsizliklerini ifade ettiklerinde enerjiyi sadece kendilerinden değil, çevrelerindekilerden de çekerler. Seneca bir zamanlar şöyle dedi: "Fakir olan, çok az sahip olan değil, daha fazlasını isteyen kişidir." Sürekli şikayetçi, sahip olduklarını takdir etmez, her zaman daha fazlasını arar veya neyin yanlış olduğunu belirtir. Bir stoacı için bu davranış karşı üretken değildir, gereksiz sıkıntı yaratır ve yaşamın geçici olduğu anlayışından sapar. Ancak yanlış anlaşılmasın, bu şikayetleri susturmaktan değil, onları tanımaktan, çözülebilecekleri ele almadan ve değiştirilemeyecek olanlardan vazgeçmektir. Şu anki anın içinde memnuniyet bulmayı öğrenmek, mutluluğun durumlarda değil, onlara verdiğimiz tepkilerde olduğunu anlamaktır. Zehirli eleştirmen, eleştiri, saf niyetle verildiğinde bir büyüme aracı olabilir. Ancak zehirli eleştirmen bu aracı büyüme değil, kontrol için kullanır. Geri bildirimleri nadiren yapıcıdır ve genellikle kendi güvensizliklerinin bir yansımasıdır. Epiktetos'un bilgece belirttiği gibi, sana ne olacağı değil, nasıl tepki verdiğin önemlidir. Yapıcı geri bildirimden çekinmeyen bir stoacı, gereksiz eleştirmenin kararlarını bulanıklaştırmasından kaçınır. Fark, kendisini ve eleştirmenin niyetini anlamakta yatar. Drama manyağı, hayatın inişleri ve çıkışları olsa da kaosa bağımlı gibi görünenler vardır. Drama içinde gelişirler, genellikle olmayan bir yerde bile yaratırlar. Epiktetos'un dediği gibi, insanlar şeylerden rahatsız olmazlar, onlara verdikleri tepkilerden rahatsız olurlar. Drama manyağı, hayatı bir çatışma ve huzursuzluk lensinden görme eğilimindedir. Bir stoacı için böyle bir enerjiyle çevrili olmak iç huzuru bozar ve içgörüyü bulandırır. Dedikodu yapmak, başkalarının şanssızlıklarına odaklanmak ve her zaman bir sonraki skandalı aramak, zihni huzur içinde olmayan birinin işaretidir. Bu özellikleri çevremizdeki insanlar da tanıyarak içsel huzurumuzu koruyabilir ve mantıklı olmaya devam edebiliriz. Sürekli yarışmacı. Sürekli kendini diğerleriyle karşılaştırma tehlikesi vardır. Dijital çağda herkesin bir vitrin sergilediği bir ortamda sürekli yarışmacı bu ortamda gelişir. Değerleri her zaman herkesten daha iyi olma dürtüsüyle bağlantılıdır. Her zaman hareket eden bir hedefin peşinde koşarlar. Konuşmaları her zaman kendi başarılarıyla dolup taşar, seninkini incitmeyi gizlice amaçlar. Seneca'nın şu sözlerini hatırla: hayatı erteleyerek, hayat hızla geçer. Hayat bir yarış değil, tadına varılarak, anlaşılarak ve değerlendirilerek keyif alınması gereken bir yolculuktur. Sürekli yarışmacıyla etkileşimde bulunarak bilinçsizce yaşamın amacına abone oluyorsun. Gerçek bir stoacı, kendi yolunun benzersiz olduğunu anlar ve bunu başkalarınınkini karşılaştırmak, bir gülün güzelliğini okyanusun genişliğiyle karşılaştırmak gibi bir şeydir. Aşırı davranan, orta yol, stoacı felsefenin bir direğidir. Birçok erkek için servetin elde edilmesi onların sorunlarını sona erdirmez, sadece değiştirir, dedi Seneca. Aşırı davranan sürekli olarak zevk arar, genellikle zararına. Mal, yiyecek veya başka bir hazzın peşinden koşarken ölçülü davranmama eğilimindedirler. Bir stoacı, gerçek memnuniyetin aşırı değil, denge içinde olduğunu anlar. Dünyayla bilinçli bir şekilde etkileşime geçmek, sevinçleri takdir etmek ancak onlara köle olmamak önemlidir. Skeptik, alaycı. Kuşkuculuk sağlıklı olabilir, ancak alaycı, dünyaya karşı sürekli negatif bir bakış açısına sahiptir. Umut, pozitiflik ve genellikle bir fark yaratmaya çalışanların çabalarını ret ederler. Epiktetos'un öğüdüne göre,
bir şeyin olmamasından değil, onun olmamasından dolayı üzülen bilge bir insandır. Alaycı, maalesef herhangi bir şeyde mutluluk bulmakta zorlanır. Böyle bir enerjiyle çevrili olmak yorucu olabilir. Stoacılık, yaşamımıza gerçek, iyilik ve amaç arayarak yaklaşmamızı teşvik eder. Alaycıdan uzak durmak, dengeleyici ve yapıcı bir dünya görüşünü sürdürebilmenizi sağlar. Egoist, egocu. Kendi değerini tanımak önemlidir. Ancak özgüven ile kibir arasında ince bir çizgi vardır. Egoist, genellikle başkalarının maliyetinde kendini önemli bir yerden yönetir. Marcus Aurelius'un bilgece ifadesi şudur: zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark ederseniz güç bulacaksınız. Egoist, dış onaylara odaklanır ve gerçekten önemli olan içsel güçten kaçınır. Bu tür bireyler, kolektif büyümeyi zorlaştırabilir ve sürekli onay ihtiyaçları, bir grup veya topluluk ilerlemesini gölgede bırakabilir. Mütevazılıkla uyum sağlamak, birlikte büyümemize izin verir ve karşılıklı saygıyı teşvik eder. Dedikodu yapan, gıybet eden. Günümüzün birbirine bağlı dünyasında haber hızla yayılır. Dedikodu yapan, bunu umursamadan, hikayeleri gerçeğe veya olası etkilerine pek dikkat etmeden yayma eğilimindedir. Bu tür kişilerle etkileşime girmek, yaşamımızda güvensizlik ve yanlış anlamalara yol açabilir. Marcus Aurelius'un ifadesiyle, iyi bir adamın ne olması gerektiği hakkında daha fazla tartışma zamanı kaybetme, ol. Bir stoacı olmak, erdem ve gerçeğe yönelmek anlamına gelir. Dedikodu ile meşgul olmak, sadece dedikodunun yapılmasından değil, aynı zamanda bunu keyif alan insanlardan da kaçınmak anlamına gelir. Enerji vampiri. Onları tanırsınız, etkileşimden sonra enerjinizin çekildiğini hissedersiniz, sanki birisi enerjinizi emmiş gibi. Sürekli dikkat ve onay ihtiyacı, en güçlü iradeleri bile yorabilir. Seneca'nın dediği gibi, seni geliştirmeye muhtemelen katkıda bulunacak insanlarla ilişki kur. Eğer birisi sizi sürekli aşağı çekiyorsa, zamanınızı hak etmeyebilir. Stoacılık, merhametin merkezi olmasına rağmen, kendinizi koruma da kritik bir öneme sahiptir. Enerjinizi koruyun, çünkü bu yolculuğunuzun yakıtıdır. Sürekli pesimist. Birisi belki de bulutlu bir gökyüzünün güzelliğini savunabilir, ancak sürekli pesimist sadece yağmurun sözünü duyar. Zihinleri karanlık odalar gibi, ışık içeri girmesine izin vermez, sadece olumsuzluklara odaklanır ve zorlukların sunduğu fırsatları göremez. Marcus Aurelius'un hatırlattığı gibi, zedelenmeni reddet ve zedelenme kaybolur. Bu, bakış açısının gücünün bir tanığıdır. Optimizmi veya en azından dengeli bir bakış açısını benimsemek, bir stoacı için hayati öneme sahiptir. Stoacılıkta dış olaylar değil, onlara olan yargımız rahatsızlığa neden olan şeydir. Sürekli pesimistlerden uzak durmak, dengeli bir bakış açısını sürdürmenize yardımcı olur. Hayatımızı şekillendiren şey, çevremizdeki insanlarla kurduğumuz ilişkilerdir. Bu yolculukta kiminle bir arada olduğumuz yolculuğumuzu belirler. Kimse yükseklerdeyken keyif kaçıran veya düşüklerdeyken moral bozan bir kişi istemez, değil mi? Şimdi sana bir hızlı test. Son zamanlarda hangi karakterle karşılaştın veya hayatında sık sık başa çıktığın bir karakter var mı? Yorumlarda paylaş. Gerçekten merak ediyorum. Eğer buradan birkaç bilgelik öğrenmişsen, neden o beğenme butonuna biraz sevgi vermiyorsun? Gerçekten. Üzerine tıkla ve eğer bu tür içerikleri seviyorsan, abone ol butonuna bas ve bildirim zilini aç. Böylece yeni videoları ilk sen izlersin.